Hiç kendinizi yolların sürekli değiştiği, duvarların sürekli üzerinize geldiği, karanlık ve kafa karıştırıcı bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissettiniz mi? Hani gördüğünüz her çıkış tabelasının aslında bir yanılsama olduğu bir yerdeymiş gibi. İşte bugün tam da bu labirentin haritasını birlikte çıkarmak için buradayız. Her tuzağını, her gölgesini ve en önemlisi o aydınlığa giden yolu bulacağız. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın. Kendinizi zifiri karanlık bir ormanda hayal edin. Öyle sık ağaçlar var ki gökyüzünü, o küçücük umut ışığını bile göremiyorsunuz. Nereye gideceğinizi hiç ama hiç bilmiyorsunuz ve attığınız her adımda yer sanki ayağınızın altından kayıp gidiyor. Kuru dallar yolunuza takılıyor. Sanki sizi bilerek, isteyerek düşürmek ister gibi. İşte bu his, bu boğucu belirsizlik, bu sürekli diken üstünde olma hali, bu narsist bir ailede büyümenin en saf, en damıtılmış halidir aslında. Peki bu his size tanıdık geldi mi? Bu kaybolmuşluk, bu sürekli tetikte olma hali, doğru yolun hangisi olduğunu asla bilememenin, o insanın içini kemiren yorgunluğu. Eğer cevabınız evetse, kesinlikle yalnız değilsiniz. Ve amacımız o ormandaki gizli kalmış patikaları birlikte aydınlatmak, birlikte keşfetmek. Şimdi labirentin ilk odasına, ilk durağımıza birlikte bir adım atalım. Labirentin girişine geldiğimizde bizi göz alıcı bir sahne karşılıyor. Mükemmel bir aile gösterisi. Dışarıdan bakıldığında her şey o kadar kusursuz, o kadar parlak görünür ki böyle bir ailede insan imrenmeden edemez. Ama şimdi o kadife perdenin arkasına, gerçeklerin saklandığı yere, fısıltıların başladığı kulise bir göz atalım. Bu aileler dış dünyaya karşı sanki birer kale gibidirler. Tıpkı çatlak, dökülmek üzere olan bir duvarı gizleyen, parlak, cilalı antika bir dolap gibi. Çok gösterişli, çok etkileyici ve sarsılmaz görünürler ama o dolabı şöyle bir kenara çektiğinizde altından dökülen sıvaları, küflenmiş köşeleri ve özenle gizlenmiş yaraları görürsünüz. Bu ailelerde vitrinde her şey kontrol altındadır. Her şey yerli yerindedir. Ama o kusursuz vitrinin arkasında derin bir duygusal ihmal ve kimsenin görmediği acılar saklıdır. Peki bu sahnede çocuk olmak nasıl bir şey? Bu gergin bir ipin üzerinde yürüyen bir cambaz gibi olmaya benzer aslında. Her adımınız hesaplıdır, her nefesiniz kontrollüdür. Çünkü bilirsiniz ki tek bir yanlış hareket, tek bir falso dengenizi bozabilir. Ebeveynin öfkesini tetikleyebilir ya da daha da kötüsü o paha biçilmez ilgisini tamamen kaybetmenize neden olabilir. Sanki bir hamster çarkında hiç durmadan koşuyorsunuz ama bir milim bile ilerleyemiyorsunuz. Bu kaygı ruhunuza öyle bir işler ki yetişkin olduğunuzda bile her ilişkide o eski cambaz refleksleriniz hemen devreye girer. Ve tabii ki bu sahnenin bir de başrolü var. Altın çocuk. Görünüşte o ailenin gurur kaynağıdır. En parlak mücevheridir. Herkes onun başarılarını ayakta alkışlar. Ama işin gerçeği şu. O çocuk yaldızlı bir kafeste yaşar. Herkes ona hayranlık duyar ama o kendi şarkısını asla söyleyemez. O bir birey değildir çoğunlukla. Ebeveynin egosunun parlayan bir uzantısıdır. Ve bu dünyada sevginin bir fiyat etiketi vardır. Başarılıysan sevilirsin, değilsen yok sayılırsın. Tamam, şimdi o parlak sahneyi arkamıza bırakalım ve labirentin daha da derinlerine, o gösterişli girişin ardındaki karanlık koridorlara inelim biraz da. Burada kurallar duvarlara yazılmaz ama inanın bana duvarlar kadar sert ve gerçektir. Her an teninizde hissedersiniz. Sağlıklı bir ilişkinin temeli nedir? Güvendir, değil mi? Ama bu labirentte zemin sürekli sallanır. Bugün sizi sevgiye boğan, göklere çıkaran ebeveyn yarın size buz gibi mesafeli davranabilir. Dün övülen bir davranışınız bugün acımasızca eleştirilebilir. Çocuk sürekli kayan bir zeminde dengede durmaya çalışırken hayatının en acı derslerinden birini öğrenir. Hiçbir şeye güvenemezsin. Ne insanlara, ne dünyaya, ne de en kötüsü kendi algılarına ve kendi gerçekliğine. Evet, şimdi de bir ressam olduğunuzu hayal edin ama paletinizde sadece iki tane renk var. Siyah ve beyaz. İçinizde gökkuşağının bütün renklerini hissederken tuvalinize sadece ebeveyninizin izin verdiği o iki rengi sürebiliyorsunuz.
İşte buna duygusal renk körlüğü diyebiliriz. Öfke üzüntüsü, hayal kırıklığı gibi bir takım yanlış renkler, bunlar kesinlikle yasaktır burada. Ve zamanla kendi iç dünyanızdan o kadar koparsınız ki bir gün durup ben ne hissediyorum diye sorduğunuzda cevabı bulamaz hale gelirsiniz. Bu labirentte iletişim asla A noktasından B noktasına düz bir çizgide gitmez. Hani çocukken oynadığımız bir oyun vardı ya, kulaktan kulağa oyunu. İşte bu ailelerdeki iletişim tam olarak böyledir. Bir mesaj bir başkasının filtresinden geçerken şekil değiştirir. Bambaşka bir anlama bürünür. Ve sonuçta ne olur? Tam bir kaos. Bu üçgenleştirme dediğimiz dinamik dürüst ve doğrudan iletişimi imkansız kılar. Herkes birbirinin arkasından konuşur ve günün sonunda kimse ama kimse gerçeğin ne olduğunu bilemez. Bir birey olabilmek için neye ihtiyacımız var? Mahremiyete, kendimize ait özel bir alana, değil mi? Ama bu evde kilitli kapı diye bir kavram yoktur. Özel günlükler okunur. Odalara pat diye izinsiz dalınır. Telefonlar karıştırılır ve tüm bunlar her zaman o sihirli gerekçeyle meşrulaştırılır adeta. Ben senin iyiliğin için yapıyorum bunu. Ama kilit nokta şu ki bu iyilikle değil, tamamen kontrolle ilgili. Ve bu özerk bir birey olmanın önündeki en büyük duvardır. Labirentte geçirilen o uzun yıllar ruh üzerinde tabii ki derin izler, derin yankılar bırakır. Şimdi bu yankıların yetişkinlikte nasıl duyulduğuna, o görünmez yaraların hayatımızı nasıl şekillendirdiğine biraz daha yakından bakalım. Belki de en derin acılardan biri insanın hiçbir zaman gerçekten görülmemiş olmasıdır. Narsist bir ebeveynle kurulan ilişki derinliği olmayan sığ bir göle benzer. Hep yüzeyde kalırsınız, asla dibine inemezsiniz. Çocuk gerçek benliğiyle sevilip sevilmediğini asla bilemez. Çünkü gerçek benliğini göstermesine zaten hiç izin verilmez. Bu durum yetişkinlikte de çok derin bir yalnızlık hissine yol açar. Çünkü gerçek yakınlık savunmasız olmayı gerektirir ve o ailede savunmasız olmak hiçbir zaman güvenli olmamıştır. Bazı mesajlar vardır. Asla yüksek sesle söylenmez ama her bakışta, her jestte ruhunuza bir zehir gibi fısıldanır. İşte bunlardan ilki şu. Senin ihtiyaçların benim ihtiyaçlarımdan çok daha az önemli. Ve siz işte böylece kendinizi önceliklendirmemeyi, kendinizi yok saymayı öğrenirsiniz. Bir diğer yıkıcı fısıltı da senin duyguların bir yük. Hissedilen her şeyin, özellikle de üzüntü, öfke gibi olumsuz duyguların bir sorun olduğunu, bir zahmet olduğunu anlarsınız böylece. Ve duygularınızı içinize atmayı, kendi iç dünyanızı geçersiz kılmayı öğrenmiş olursunuz. Yunan mitolojisinde Sisyphos adlı bir karakter vardır. Bir kayayı sonsuza dek bir dağın tepesine itmeye mahkum edilmiştir. Tam zirveye ulaştığını sandığı anda o kaya her seferinde aşağıya geri yuvarlanır. İşte bu asla tatmin olmayan bir ebeveynin onayını kazanmaya çalışmaktır. Ne yaparsanız yapın, ne kadar çabalarsanız çabalayın, asla yeterince iyi olamazsınız. Her başarınız sadece bir sonraki beklentiyi, çıtanın biraz daha yükselmesini sağlamak amacını taşır. Bu ruhu iliklerine kadar tüketen, bitmek bilmeyen bir çabadır. Bazen en büyük yara varlıktaki yokluktur. Ebeveyn fiziksel olarak oradadır, vardır, sizinle aynı yerdedir ama ruhu, kalbi, aklı bambaşka bir yerdedir. Size bakar ama aslında sizi görmez. Bu durum çocuğun ruhuna şunu fısıldar: sen beni burada yanında tutmaya yetecek kadar değerli görmüyorsun. İşte bu hayalet ebeveyn sendromu öz değerinizi derinden yaralar ve yetişkinlikte peşinizi bırakmayan kronik bir yetersizlik hissiyle sizi baş başa bırakabilir. Evet, bu labirent karanlık ve çok karmaşık. Ama şunu asla unutmayın. Her labirentin mutlaka bir çıkışı da vardır. Bu yüzden umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu karanlık koridorlardan aydınlığa çıkmak için bir yol haritası bulabiliriz. Ve o haritayı şimdi birlikte şöyle bir gözden geçirelim. Özgürleşme yolculuğu 4 temel adımdan geçer. Birincisi farkındalıktır. Tıpkı zifiri karanlık bir odada ışığı yakmak gibi sizi şekillendiren o dinamikleri anlayın. İkincisi kendine şefkat duymaktır. Yılların yaralarını bir günde saramazsınız. Bu bir maraton, bir hızlı koşu değil. Bu yüzden kendinize karşı nazik ve sabırlı olun. Üçüncü olarak
Destek almanız gerekebilir. Bu yolda tek başınıza yürümek zorunda değilsiniz. İyi bir rehber, bir profesyonel destek sizin bu anlamda pusulanız olabilir. Ve son olarak belki de en önemlisi sınır çizmek. Kendi alanınızı geri kazanmak ve onu kararlılıkla korumak. Bu sizin kişisel özgürlük ilanınız olmalı. Şunu en başından açıkça söylemek istiyorum ki evet, bu yolculuk kolay değil. Eski yaraları açmak, onlarla yüzleşmek cesaret ister. Canınız acıyabilir ama şundan emin olun, kendi gerçeğinizle yüzleşmek ve o labirentten çıkmak için attığınız her bir adım kendinize verebileceğiniz en değerli ve en paha biçilmez armağan olacak. Ve son olarak aklınıza bir kelebeğin kozasından çıkışını getirin. Bu gerçekten zorlu ve acı verici bir mücadeledir. Kelebek o daracık kozayı yırtmak için muazzam bir çaba sarf eder. Ama o mücadele olmasaydı kanatları asla uçmak için gereken güce kavuşamazdı. Özgürleşme süreci de tam olarak böyledir. O zorluk, o mücadele aslında sizin kanatlarınızı güçlendiren şeyin ta kendisidir. Narsistik eğilimleri olan bir ailenin gölgesinden çıkıp kendi güneşinizi yaratmanızı sağlayan güç işte tam da o mücadelenin içinden doğar. Evet, burada paylaştıklarımızla labirentin haritasını biraz gözler önüne sermişizdir umarım. Artık yolları, tuzakları ve o çıkış kapısını net bir şekilde görebiliyorsunuzdur eminim. Ve şimdi kritik sorumuz şu. Kendi kanatlarınızı bulup o kozadan çıkmaya hazır mısınız? Artık karar sizin.